Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin seyyidil evvelin ve ahirin. Medede Resulullah, medede salat ashabi Resulullah. Medede ya meşâhına destur ve maşallah fazla sen Şeyh Muhammed al-Hakkani meded. Tarikatına as-suhba vel hayru fil cemiyye. Müslümanlar arasında ıslah etmek, Peygamber Efendimiz de diyor, en hayırlı iş odur. Müslümanlar arasını ıslah edip doğru yolu göstermek. Bir iki grup varsa kavgalı olarak onları barıştırmaya uğraşırdı. Peygamber Efendimiz gidip barıştıralım diyor. O bir ara bir kavga olmuş Medine'de, Kuba tarafında, Kuba mescitleri var ya orada. Hadi gidelim bunları barıştıralım diye. Bir de Müslümanı barıştırırken yalan söylemek caiz. Bir orada caiz, bir de karı koca arasını ıslah etmek için. Bir de harpte tabii. Harp kandırmadır. Çünkü düşmanına kalkıp da ben böyle yapacağım dersen o fırsattan istifade eder. Seni yener. Onun için bazı şeyler var. Bazı yerlerde cevaz var bazı şeyler yapmaya. Her şey usul var, kaidesi var. İslam, Peygamber Efendimiz en güzelini göstermiş. Çünkü hiç emniyet olmaz. وَلَا تَأْمَنُوا اِلَّا لَمَنْ تَبَعَ دِينَكُمْ diyor. Dininize tabi olmayın da başkasına emniyet etmeyin diyor. O da hakiki Müslüman olursa. Öteki türlü başka zamanlarda bu adam kötü insanlarla alışverişi falan olursa ona da tabi fazla emniyet etmeyin. Peygamber Efendimiz'in söylemesi, orta karar olun. Birini sevdin mi çok sevmeyin diyor. Olabilir bir gün senin düşmanın olur. Sen bütün sırlarını bilir. Seni yener, zarar verir sana. Olabilir düşmanın olur. Onu da çok nefret etmeyin. Çok adama çok kötülük yapmayın. Olabilir senin dostun olabilir. Dünya halidir bu. Dünya hali değişir. Hiçbir şey aynı kalmaz. Onun için kendini güvende hissetmek için her şeyi aşırıya gitmeyin. Sen kendine de bir şeyler bırakın ki o sana yardımcı olsun. Eski zamanlarda böyle top tüfek icat olmadan önce insanlar pehlivan, esas pehlivan o zamanıydı. Kalkıp da birbirlerinden güreş yaparlar, ustaları ordu bu işlerin. Zamanın birinde bir usta varmış, kimse yenemez bu adamı. Yanına çırak derler. Yeni pehlivan olana çırak derler. Bir çırak almış. Yani kimse yenemezdi bu pehlivanı. Sultanın sevdiği bir adam hem. Çırak bütün bu güreşte yani öyle
görüner gibi değil yani tuttuğunu ittirecek, kalktıracaksın. Onun da sırları var, usulleri var. Nasıl yere vuracak, karşındaki hasmını yere vuracaksın, nasıl yeneceksin diye usulleri, şeyleri var. Bu çırağa 999 tane şey öğretmiş o bildiklerinden. Bir tanesini öğretmemiş. Çırak ısrar edermiş bana hepsini. O da geçiştirirmiş öyle. En sonunda çırak hakikaten çok kuvvetli bir pehlivan olmuş. Kimse karşısına duramıyor. Sultan da sevdi bunu, gözüne girdi ki böyle kuvvetli bir pehlivan olunca eski insanlar tabii kıymet vardı o gibi insanlara o zaman. Bu da nefsine uydu. Sultanın huzurunda işte de, kimse beni yenemez. Ustası olduğu halde orada. Sultan bunun lafına içerledi ama söylemedi kendisine. Orada yani meydan okudu ustasını. Tamam dedi. O vakit yenersen sen gene bütün ünvanlarını ustana vereceksin. Bütün şeylerini. Tamam dedi. Hakikaten de kimse duramıyordu karşısına. Öyle bir pehlivan, öyle bir kuvvetli. Ustası çıkmış meydana. Hemen usta, çünkü ustasından kuvvet olarak kuvvetlidir de usta da akıllı çünkü. Tecrübe de var. Tecrübe de mühim. Tecrübe olduğu için hiç fırsat vermeden o tek öğretmediği hileyi orada onun üstünde icra etmiş, yere atmış kendisini, knockout olmuş. Yere serildi. Ya demiş işte usta sen bana bunu öğretmedin dedi. İşte bunu bu zaman için öğretmedim. Her şeyin insanoğlunun emniyet olmaz. Her şeyi söyleme. Her şeye herkese söyleme. Çünkü iki kişinin dışına çıktı mı sır olmaz zaten. Bir kişinin dışına sır çıksa da sır olmaz. Onun için yani bazı insanlarda sır diye bir şey yok. Ama o da lazım oluyor bazen. Bazı insanlar emniyet ediyor, söylüyor. Onu başkasına söylemek iyi değil. Bu mühim bir şeydir. İnsanlarla iyi geçinin, güzel geçinin ama gene de aşırıya gitmeyin. Ne çok insanı nefret edin, ne her şeyi, senin bildiğin her şeyi de o sevdiğin insana söylemeye gerek yok. Çünkü bazen çoğu zaman değişiklik oluyor. Allah bizi iyi insanların etsin, güvenilir insanlar etsin inşallah. Prophet sallallahu aleyhi ve sellem, he was the most best thing he said to do to make people to not be fighting, to make them peace between people, between neighbor, between this friend. When they are fighting, you must make them to come together again. Prophet, he said, this is the biggest good thing to do, and he was doing this. He was even encouraging Sahaba once there was fighting between people in Medina, near Kuba.
And he said, let's go there to make them peace between them. And even in this, very few places, you can say a lie for make peace between people. You can say, this man, he love you, but he not love you, okay, but you can say this. And between wife and husband also, you can say lie to make them to come together again. And in war, you must not tell true, because your enemy is waiting something to know what are you doing to attack on you. But when he say this is in his front, everything clear, he can do and he will win on you. So don't make this enemy to come on you, and you must be awake. Don't trust or don't go for extreme. Don't go extreme. Prophet ﷺ saying, if you love somebody, don't love extreme love. Maybe sometimes he can come enemy for you, and he will know all your secret, and he will harm you. And if you hate somebody, don't hate him extreme. Allah changing sometimes this man, he become your best friend, and you will be shy for what you say to him or what you done for him. So don't be very extreme. Be careful every time. And there was old time before gun and gunpowder exist. There was people, strong people. There was fighting, and there with hand, and especially they have wrestlers. They are acceptable people. These people, they are good manner and good people. The Sultan and Amir, they was like them, and they was very close for them. One of these very strong wrestlers, he know 1,000 trick, because wrestling not only strength. Yeah. It need also some trick to make your fighter who against you, to make him down. Not only with this strength, you must be thinking also. And there was these people teaching people around them also. Between this, what he was teaching them, there was one young man. He was very strong, and he have ability, and he was happy with him, and he was teaching him all this trick, and he was learning it quickly, and he was very strong. He teach him 999 trick, only one he didn't teach him. He all time asking, oh master, teach me this, teach me this. He was saying yes, yeah. He was just making, not teaching him. Once when he become other one is famous, and nobody can stop in front of him, and he become proud. Once in Sultan table,
he said, nobody can stop on front of me. Sultan was not happy with this, and this his master also, he was there. He said, how you say this for your master? Master said, we must wrestling, and he must know, we must teach him adab. And coming to fighting together, and really he was more stronger from his master. But master, he is clever and he know this. He quickly, he made this last trick he didn't teach him. He put him down in earth. He finished him. He said, oh master, you didn't teach me this. I said, I didn't teach for this moment. I leave it. To make you, this is last lesson for you, to not to be proud. And it was like this. We must keep secret for if anybody tell you, and don't tell what you know for everybody. There is a special thing. Before all time, people there was keeping for them. Now they are everybody, they know, they spread everywhere. This is also not good. Allah make us from good people, inshallah, and to be saved from our self. ومن الله التوفيق. الفاتحة.